Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda fiyatı son zamanlarda bayağı bir yükselen Xiaomi Mi 11 Lite'ın uzun kullanım incelemesini yapacağız ve alınır mı alınmaz mı bu konu hakkında konuşacağız. Ve artık bu videoda Xiaomi Mi 11 Lite ile ilgili son değerlendirmemiz olacak. Dostlar, videomuza geçmeden önce destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Eğer bana destek vermek isterseniz alt taraftan kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak cihazımızın tasarım detaylarıyla başlarsak Mi 11 Lite 6.81 mm'lik kalınlığıyla şu anda güncel olarak satılan en ince hatlara sahip olan cihazlardan biri diyebilirim. Telefonu elinize aldığınızda 157 gramlık ağırlığını da net bir şekilde hissediyorsunuz. Burada ağırlık demek de pek doğru olmaz. Hafiflik desek daha doğru olacak. Gerçekten uzun kullanımlarda da elimizi kesinlikle yormuyor. Tek elle kullanım kolaylığı açısından da Xiaomi Mi 11 Lite'ın rakiplerine kıyasla daha kolay kullanılabilen bir yapısının olduğunu belirteyim ve elde tutarken elden kaymayan, ele oturan güzel bir yapısının olduğunu da söyleyebilirim. Malzeme yapısı noktasında da çerçevelerimizde plastik bir yapı bulunurken arka kapağımızda ise cam bir yüzey kullanılmış. Çerçevelerimizde plastik bir yapı bulunuyor ancak kesinlikle ucuz bir hissiyat vermiyor. Fiyatına oranla kaliteli bir yapının olduğunu belirteyim. Dostlar, Mi 11 Lite'in genel tasarım hatları itibariyle özellikle kamera paketinin dizaynı ve nispeten köşeli yapısı da cihaza daha üst segment premium bir görüntü katıyor. Bunun yanında tasarımda sadece görünüm değil, ekranın tek elle kullanımı da hem Mi 11 Lite'in kasasının nispeten küçük olması hem de ekran kasa oranı olarak da %85'lik bir değere sahip olmasından dolayı tek elle kullanım kolaylığı açısından Mi 11 Lite pek bir zorluk çıkartmıyor. Bunlara ek olarak ben Mi 11 Lite'ın amiral gemisi cihazlara yarışır derecede güzel bir tasarımla geldiğini düşünüyorum. Ama özellikle Mi 11 Lite'ın siyah rengini alırsanız çok fazla parmak izi tutan bir yapısının olduğunu söyleyeyim. Bunun haricinde tasarım açısından halen orta segmentteki en iyi cihazın Mi 11 Lite olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi tasarımdan ekran tarafına geçersek Mi 11 Lite'da 6.55 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlük sunan 402 ppi piksel yoğunluğunda AMOLED panele sahip olan bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekran akıcılık kısmında gayet iyi bir seviyede. 90 Hz tazeleme, bunun yanında 240 Hz dokunma hassasiyetini bünyesinde barındırıyor. Bu yüksek tazeleme hızıyla birlikte ekranın kalitesinde düşündüğümüzde telefonu kullanırkenki verdiği deneyim gerçekten çok iyi bir seviyede. Bunun yanında parlaklık kısmında da cihazımız oldukça başarılı. 800 nit değerinde bir parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca güneş ışığı altında da bu ekran hiçbir şekilde bize bir görme zorluğu yaşatmıyor. Ekranımızın desteklediği teknolojilere bakarsak burada HDR10 ve DCI-P3 geniş renk uzayının %100'ünü kapsayan bir ekran bizleri karşılıyor. Bunun yanında genellikle amiral gemisi cihazlarda gördüğümüz 10 bit renk derinliği Mi 11 Lite'ın ekranında bizlere sunuluyor. Bu sayede ekranımızda renkler gerçeğe çok daha yakın bir şekilde gösteriliyor. Özellikle yüksek grafikli oyunlar oynarken ve dizi film izlerken veya video izlerken de sunmuş olduğu görsel deneyim gerçekten çok başarılı. Bunun yanında ekranımız darbelere ve çizilmelere karşı da Corning Gorilla Glass 5'te korunuyor. Ekran konusunda Mi 11 Lite bulunduğu fiyat bandının en iyilerinden diyebilirim. Özellikle ekranın kontrast oranları açısından ve beyaz renk başarımında gerçekten iyi sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Eğer ekran sizin için önemli bir kriterse Mi 11 Lite her açıdan sizi memnun edecektir. Şimdi cihazımızın kameralarına geçtiğimizde Mi 11 Lite'ın arka kısmında üçlü kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramızda 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyaframla gelen 6 elementli lense sahip olan ve HDR, portre ve yapay zeka destekli oldukça başarılı bir kamera ile karşılaşıyoruz. İkinci kameramıza baktığımızda ise 119 derecelik 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 ultra geniş açı lensini görüyoruz. Son olarak üçüncü kameramızda da 5 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 makro çekim kamerasına yer verilmiş. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi olarak Mi 11 Lite fiyatına da oranla güzel bir performans sergiliyor. Yeterli derecede ışık kaynağının olduğu pek çok senaryoda Note 10 Pro'dan hatta Galaxy A52'den bile daha iyi kareler yakalayabiliyoruz ancak düşük ışık performansı olarak diğer rakipleriyle benzer sonuçlar veriyor. Burada herhangi bir üstünlüğünün olmadığını söyleyeyim. Cihazımızın video çekim performansı olarak ise 4K 30 FPS'te ve 1080p 60 FPS'te video kayıt imkanını bizlere sunduğunu söyleyelim. Mi 11 Lite video konusunda özellikle 4K 30 FPS'te dijital görüntü sabitleyicisiyle birlikte çok fazla titretmeden çekimler yaptığınızda güzel bir video performansı verebiliyor. Fakat 60 kare videolarda EIS desteğimizin çalışmadığını belirteyim.
Dostlar ben Mi 11 Lite'ın genel kamera deneyimi açısından şu an için 4300 TL'lik fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Hem fotoğraf hem de videolarda renkler olması gerektiği gibi gerçeğe yakın bir şekilde önümüze sunuluyor. Kontrast oranları olarak da oldukça başarılı. Kamera performansı olarak orta segmentteki çoğu rakibinin önünde olduğunu söyleyebilirim. Fakat burada en büyük rakibi Galaxy A52. Galaxy A52 ile de çok başa baş olduklarını belirteyim. Şimdi kameradan donanım kısmına geçersek Mi 11 Lite'da Snapdragon 732G işlemcisini görüyoruz. Bu işlemcinin teknik kısmına girmeden direkt olarak gündelik kullanımdaki performansından bahsedeceğim. Öncelikle oyunlarda PUBG'de en yüksek ayar olarak HD grafiklerde 30 FPS'te, dengeli ve akıcıda ise 40-45 FPS arasında oynatabiliyor. Call of Duty mobil tarafında ise yüksek grafiklerde güzel bir oyun deneyimi verdiğini belirteyim. Eğer yoğun bir şekilde oyun oynamıyorsanız, yani arada sırada oyun oynuyorsanız bence beklentilerinizi karşılayacaktır. Patlama sahnelerinde kalabalık ortamlarda da FPS düşüşüyle çok karşılaşmadığımızı belirteyim. Uzun süreler oyun oynadığımızda da telefonumuz ısınıyor fakat aşırı bir ısınma olmuyor. Stabilite açısından da özellikle PUBG'de düşük ayarlarda oynarsanız gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani dostlar Mi 11 Lite'ın oyun performansı orta düzeyde fakat arayüz akıcılığı ve genel kullanım noktasında MIUI 12.5 arayüzüyle birlikte oldukça tepkisel bir şekilde çalıştığını belirteyim. Uygulama açılış hızları ve menüdeki geçişler gayet akıcı. Açıkçası pek fazla oyun oynamıyorsanız, yani oyunla işiniz yoksa Mi 11 Lite'ın bu performansı size fazlasıyla yeterli gelecektir. Şimdi telefonumuzun en merak edilen noktasına, yani bataryasına değinirsek, burada 4250 mAh'lik rakiplerine karşı küçük bir batarya bulunurken hızlı şarj kısmında Mi 11 Lite 33 Watt desteğini bizlere verebiliyor ve 33 Watt'lık adaptörle birlikte 30 dakikada %50 oranında doldurabiliyorken sıfırdan 100'e ise 1 saat 10 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Batarya performansı olarak da Mi 11 Lite özellikle MIUI 12.5.2 ile gelen batarya optimizasyonlarıyla telefonu 90 Hz'de kullansak dahi bir günümüzü rahatlıkla çıkartabiliyor. Ortalamada 7 saatlik ekran sürelerini görebiliyoruz. Telefonu 60 Hz'e aldığımızda ise ekran süresi olarak 8,5 saatleri görebiliyoruz. Tabi bu testleri telefonu karanlık modda kullanırken yaptığımızı belirteyim. Bu sayede ekranımız AMOLED olduğundan pil tasarrufu yönünden de bir avantajımız oluyor. Açıkçası Mi 11 Lite batarya konusunda bana herhangi bir zorluk yaşatmadı. Gün içinde yarı yolda beni bırakmadı diyebilirim. Fakat telefonu gün içinde çok yoğun bir şekilde kullanıyorsanız bir günü çıkarmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle oyun oynuyorsanız da yine bu batarya sizi biraz üzebilir. Şimdi Mi 11 Lite'in yazılım ve güncelleme desteğine baktığımız zaman şu anda içinde Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzünü bulunduruyor. Genel arayüz deneyimi açısından iyi diyebilirim fakat bazen bildirimin gelmemesi veya bir anda uygulamadan atma gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Ama bu durumlar sıklıkla karşımıza çıkmıyor. Son bir ay içinde en fazla 2-3 kez karşılaştığımızı belirteyim. Benim için bu bug'lar büyük sorunlar değil, ancak tabii ki cihazın yazılım konusunda eksi hanesine yazılıyor. Güncelleme desteği olarak da Mi 11 Lite Android 13 ve MIUI 15'e kadar güncellemeleri almaya devam edecek. Hoparlör kısmında ise cihazımızda Hi-Res Audio destekli stereo çift hoparlör sistemini görüyoruz. Bu hoparlörler hem ses yüksekliği hem de seslerin doygunluğu, bas ve tiz seslerde de gayet güzel bir performans veriyor. Bunun yanında Mi 11 Lite'ın sunmuş olduğu ses performansı da segmentinin en iyisi diyebilirim. Son olarak da suya ve toza karşı dayanıklılığa değinirsek Mi 11 Lite maalesef herhangi bir korumaya sahip değil. Bu yüzden sıvı temasına karşı dikkatli olmanız gerektiğini de belirteyim. Dostlar şimdi genel bir değerlendirme yaparsak Mi 11 Lite sunduğu ekran, kamera ve performans açısından şu anki fiyatını halen hak ediyor. Özellikle şık, kullanımı kolay ve genel toplamda dengeli bir cihaz istiyorsanız Mi 11 Lite'ı kesinlikle öneririm. 6 aylık kullanım zarfında beni kesinlikle üzmedi. Umarım fiyatı da daha fazla yükselmeden bu seviyelerde kalırsa rahatlıkla alınabilecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Peki sizler Xiaomi Mi 11 Lite hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce halen alınır mı? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için de alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.